Kreş Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün gördüğünüz gibi pratik bir kol boşaltı yapacağız. Bunu istediğiniz herhangi bir örnekle yapabilirsiniz. Ben biraz geniş tuttum. Siz isterseniz daha dar bir boyunluk yapabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ip ve 5 numara tığ kullandım. Dilediğiniz numarada ip ve tığla örebilirsiniz. Modele 50 santimlik bir zincirle başlayabilirsiniz. Yüksekliği de yani örmeniz gereken bölümde 40 santim. Bu ortalama rakamlar bunlar. Ama benim gibi böyle boynunuza çok yapışmasın istiyorsanız, benim üzerimde de videoda gördünüz, biraz bol olsun istiyorsanız ben 55 santimlik bir zincirle başlayıp 45 santim kadar ördüm. Sonrasında şu iki tarafı, yani şu aşağıdaki 55 santimlik bölümden alıyorum, yukarıya alıyorum. Bu şekilde arada şöyle 10-12 santim olacak şekilde dikiyorum. Burayı dikeceğim. Evet, bakın böyle 10-12 santimlik bir bölümü diktim. Bunu tığla da birleştirebilirsiniz. Sonra şu ipi içeri alacaksınız. Sağdaki sivri ucu içeriden aşağıya doğru geçiriyoruz bu şekilde. İçeriden aşağıya doğru geçiriyoruz. Hemen eşit bir hale getirip şuradan bakın, buradan başımıza geçiriyoruz. Arka ense oyuntusunda kalan kısım burası olacak. Burası arka, başınızın arkasında kalacak. Bakın burası da başınızın önünde kalacak. Yani boynunuzun ön tarafında kalacak olan bölüm. Şimdi bunu dilediğiniz modelle örebilirsiniz demiştim. Bu modelden örmek istiyorsanız hemen videonun sonuna bu model nasıl yapılır onu ekliyorum. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Şöyle başlıyorum. Bu modelin adı aslında kabartmalı su taşı modeli. Her bir motif bir su taşı şeklini alıyor. Yani öyle adlandırılıyor. Ben şimdi 3 tane zincirle başlıyorum. Bu bizim kenarımız olacak. İpi tığın üzerine alıyorum. Şöyle bir boşluk bırakarak ikinci boşluğun içine bir aynı boşluğa batıyorum. 2 ve araya bir zincir. Hep aynı boşluk içinde çalışıyoruz bakın. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bazı yerlerde yanlışlıkla 2 zincir çektim. Onu lütfen dikkate almayın. Her zaman arada bir tane zincir olacak. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. Aynı boşluğun içine 2 tane daha trabzan yapıyorsunuz. Ben kısa bir zincir üzerinde, küçük bir model üzerine göstereceğim. Daha sonra büyük model üzerinde ön kanatların nasıl yapıldığını anlatacağım. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. Hiç zincir yok. Bakın, işlem yaptığınız şimdi buradan sonra bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncü boşluğun içine bu şekilde batıyorum. Eğer sıkı örüyorsanız, zincir sıkı çekildiyse dördüncü değil beşinciye de batabilirsiniz. Sonrasında kötü bir görüntü oluşur. Çünkü çok dip dibe olur motifler. 1, 2, araya bir zincir ve aynı boşluğun içine yine 2 tane trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4. Gevşek bir zincir çektim bakın. Eğer sizin zinciriniz gevşek değilse lütfen 5 tane, beşinciye batın. 2, bir zincir ve aynı boşluğun içine bir tane daha trabzan. Bu şekilde. Sıranın sonu gelmiş gibi düşünelim. Mesela burada bir zinciriniz artabilir. Kestiğinizde hiçbir sökülme olmaz sonrasında. İpi tığın üzerine alacağım. Bir boşluk atlayacağım. Bu şekilde kalan fazla zinciri de kesin burada. Şimdi ikinci sıra metodumuz şu şekilde. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktınız. İpi tığın üzerine aldınız. İlk boşluğa batmıyorsunuz. İlk boşluğun önündeki şu trabzanın arkasından kabartma ortaya çıkarabilmek için tığınızı geçiriyorsunuz. Trabzan yaptınız. İkinci trabzanı ise aradaki bu boşluğun içine yapıyorsunuz.
Tek bir zincir çekiyorsunuz. Tekrar boşluğa batıyorsunuz. Sonrasında ipi doluyorsunuz. Arkadan yine tığınızı geçirerek bir kabartma oluşturuyorsunuz. Hiç zincir olmadan metodu tekrar ediyoruz. Bakın, boşluğun önündeki trabzanın arkasından tığımızı geçirip bir trabzan yaptık. Boşluğun içine bir trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Tekrar boşluğun içine bir trabzan yaptık. Ve ilk trabzanın arkasından tığ geçirerek ikinci kabartmalı kısmı oluşturduk. Bakın, model kendini göstermeye başladı. Tekrar zincir yok. Burada bir kabartma oluşturduk. Ortaya battık. Bakın, orta kısma battık. Bir zincir. Tekrar yine orta boşluğun içine batıyorum. Sonra önüme çıkan ilk trabzanın arkasından tığımı geçirip bir trabzan oluşturuyorum. Ve bitti sıram. İpi tığın üzerine aldım. Bu şekilde yukarı çıkmıyorum. Mutlaka son noktaya bir tane trabzan yapıyorum. Bakın, kenarlar bu şekilde düzgün duracak. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Döndüm. Model bu iki sıranın birbirinin tekrarı şeklinde devam edecek. Sonrasında şurada oluşmuş olan iki kabartmalı kısmın ortasına, daha önceki sırada bir zincir çektiğimiz kısma 2 tane trabzan yapıyorum o boşluğun içine. Normal trabzan. Tek bir tane zincir ve aynı boşluk içine 2 trabzan daha yapıyorum. Bu sıra ve bu sıra tekrar edecek. İpi tığın üzerine alıyorum ve bir sonraki motifin orta noktasına 2 tane trabzan, bir zincir, tekrar aynı noktanın içine, aynı boşluğun içine daha doğrusu 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine aldım. Şuradaki boşluğa atlıyorum. 2 trabzan, tek zincir ve tekrar aynı boşluk içine 2 trabzan daha yaparak motifimi bitiriyorum. Sıra sonuna geldim. Hiç unutmamamız gereken bir şey var ki, ipi tığın üzerine alıp son noktaya bir tane trabzan yaparak kenarların düzgün gözükmesini sağlamak. 3 tane zincirle yukarı çıkıp metodu tekrar ediyorum. 4. sıradayım. 2. sıra metodunu tekrar edeceğim. Bu 1. sıra metodumuz. Şimdi 2. sıra metodumuz da bu. Bakın, şöyle bir kabartma oluşturdum. 2. sırada oluşturduğum gibi. Sonrasında orta noktaya battım. Bir zincir, tekrar orta boşluğa battım. Ve arkadan tekrar kabartma oluşturarak devam ediyorum. İpi tığın 2. sırada ne yaptıysam 4. sırada da onu tekrar edeceğim. Tekrar anlatmaya gerek yok. Yani model şu sıra ve şu sıranın tekrarı şeklinde sürecek. Bir sırada hiç kabartma yapmadan normal 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapıyoruz boşluklara. Diğer sırada da kabartma olacak şekilde önceki trabzanın arkasından tığ geçirip ortaya aynı işlemi yaparak devam edeceğiz.